Selamlar. Çok hızlı bir video olacak çünkü yaklaşık 20 dakika sonra Galatasaray'ın maçı var Liverpool'la. 18 Mart tarihini yaşıyoruz şu günlerde. Malumunuz hani daha önceden ne yapmıştım? Ben bir video çektim. Neye çektim? Arctis 7'yi kullanarak SteelSeries 7'yi aslında bir EQ ayarı nasıl yapılır diye özellikle de Engine kendi motorunu kullanmıştım. Şimdi biraz daha aslında güncellemeler vesaire oldu SteelSeries tarafında. Haliyle birazcık arayüzler değişti. Şimdi segmentasyon falan uğraşmayacağım. Lütfen can kulağıyla hani odaklanalım hep beraber. Çünkü biraz sözlü geçecek ama net anlatmaya çalışacağım. Şimdi burada 3 tane şeyden bahsedeceğiz. Birincisi kulağımda GameBuds var. Artık arayüz o kadar tekilleşti ki kulaklığınız her ne olursa olsun bu equalizer'ları bütün SteelSeries'lerde fıstık gibi oturacak. Yani o yüzden hani Nova'dır bilmem nedir, Pro'dur falan hiç fark etmeyecek. Ayarınızı yapın. Birazdan göstereceğim. Kaydedin ve dinleyin. Burada farklılık olacak tek taraf şu. Birçok Arctis ürününde hem 2.4 GHz'lik wireless dongle'ı USB'si ve Bluetooth diye ayrıca bağlantı opsiyonları var. Ben şimdi 2.4'te ilk başlayacağım. Sonra Bluetooth ve mobil tarafta nasıl yapacağımızı ayarı uygulayacağız onu anlatacağım. Ama ilk 2.4 ile başlayacağız. 2.4'te iki tane olayımız var. Hepsi aynı kapıya çıkacak da farkları söyleyeyim. Şimdi sonar aktifse, sonar kullanıyorsanız ki ben yayın yaptığım için çok kullanıyorum. Özellikle Mixer'dan göstereyim, şu streaming tarafını çok kullanıyorum. Burada şöyle bir sıkıntı oluyor. Eğer sonar aktifse kendi motorunu kullanamıyorsunuz. Yani şurada diyor ki mesela 2.4 seçilirken sonar aktif, bütün ayarlarınız sonarda yapılıyor diyor, tamam mı? Haliyle buradaki equalizer'ı kullanamazsın diyor. Hiçbir sıkıntı yok. Ayarlar birebir aynı. Orada da burada aynı şeyi alacağız. Haliyle önce bir sonar kullanıyorsanız göstereyim ayarı. Sonra aynısını Bluetooth'ta kendi engine'ında yapıp mobile atmayı falan da gösteririm. Dediğim gibi equalizer ayarının mantığı birebir aynı her şeyiyle. Sadece altta kaydıraçlar yok. Onu da beraber ayarlayacağız biraz. Döndüm tekrar şuraya. Game'e bastım. Bu arada kendi parçam üzerinden Apple Müzik'te de Spotify'da da var. Konuşamamak diye bir single çıkarttım. Yani çok profesyonel bir şey değil. Amatör kendi halinde bir şey ama fena değildir. Çok severek yaptığım bir parçam. Bunun üzerinden telif olmasın diye anlatacağım. Sahibi ben olduğum için. Basını, tizini, midini de düzgün ayarlamıştım. Norm Ender'in sözlerini de gönderdim. Şimdi önce flat'tan başlayacağız. Yani hiçbir ayar yok. Spatial Audio kapalı. 7+1 yapay şey kapalı. Ben oyunlarda açık tutuyorum. Müzikte kapalı tutuyorum. Açabilirsiniz de hiç fark etmez. Onlarca şu smart volümler, volume boostlar vesaire kapalı olacak. Sonar için anlatıyorum dedim. Önce flat'te dinleteceğim. Sonra kendime alacağım ve niye böyle bir ayar yaptım anlatacağım. Sonra bunu beraber şeye taşıyacağız. Şuraya taşıyacağız, tamam mı? Canlı canlı siz de aslında buradan yapabileceksiniz. Şöyle şunları ufaltayım, tam ekranı sığdırmaya çalışalım. Şimdi dostlar, önce flat'te bir dinleyelim. Biraz daha ilerisini açayım. Şöyle davullu falan. Kışlarım gizli bir şarkıydı. Bir de niyetimi söyleyeyim. Niyetim şu. Bas gitarları ve davulun kickini falan, yani bas isteyen şeyleri. Şimdi şurada şöyle bir olay var. Bas dediğimiz yer aslında basın daha çamurlaştığı yerler. Tamam, şu 80'den sonrası aslında tatlı baslardır ama buradan sol taraf sub bas, hani bas altı tarafına indiğimizde 80 Hz'in altına doğru hafiften yine uğuldamaya başlar. Midlere giderken yine uğuldamaya başlar. Şurada 50 kHz civarında, 50-70 arası benim çok sevdiğim bir tonaj var. Tamam, basın böyle cüp diye vurduğu, basın dağıldığı değil de bum bum diye böyle rahat duyduğunuz. Kişisel tercih. Kendiniz oynayın lütfen. Ben kendi müzik dinlerken orayı şişirmeyi seviyorum ki basları net ve temiz duyayım. Çamurlu uğuldayarak değil, net duyayım. O yüzden burayı bir şişireceğiz. Birazdan göreceğiz örneğin. Çok milimetrik olduğu için kendi ayarımı üzerinden anlatacağım birazdan. Midler genelde çamurlaşmaya çok müsait taraflardır. Oraları çok fazla açmayı tercih etmiyorum ama özellikle tiz dediğimiz upper midlerden tize doğru kayan kısımda biraz şişireceğiz. Bunun nedeni şu: hem vokali hem zilleri hem de çat diye şu snare davulun bateri setinin, davul setinin ortasında duran o tak diye en çok kullanılan, hani zile vurur, kick ayağıyla vurdu işte tak dediğim yerde o trompet, yani yapamıyorum ağzımda tabii ki ama onu net duymak. Özetle bütün gürültü çıkaran enstrümanları ya da zor duyulan enstrümanları net ve temiz duyuyor olmak amacım. Tekrar flat, hiç ayar olmadan dinleyelim. Birazdan çat diye geçirince anlayacaksınız ne demek Hiç istediğimi. konuşmadım, Davul girince biraz dinleyip şuna basacağım. Burayı takip edin. bozulur. Ruhum fısıldıyordu Şu an adını flat'teyiz. sen Geliyor. duy.
Gece sen dönüp giderken saçların rüzgarda dans Bas gitarı duyduk. Davulun tak sesini duyuyoruz. Kickleri duyuyoruz. Biraz daha artırılabilir. Onu da söyleyeceğim. Şimdi hatta şuradan bası birazcık. Buradaki milimetrik ayarıma dokunmayacağım. Şuradan artıracağım birazdan. Sonar'ın böyle bir tatlılığı var. Şeyde yok bildiğim kadarıyla. Sağ tarafta, engine tarafında yok. Şimdi ne yapmışız? O bahsettiğim 50-70 arası 45'e basmışım bak burada. Şunu birazcık 55'e çekelim. Hiçbir şey yok başka. 55 tarafına. Bu arada şu grafiğin üzerine tıkladığınız zaman tıkladığınız anda buraya bir tane daha noktacık yerleştirir. Şu noktacıklar eksikse tıklayıp yerleştirebilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane. Basları şişirdiğim ama o çamurlu yerlerini şişirmek değil, esas istediğim yeri şişirdiğim bir şeyi şuraya koydum. Kişisel tercih olarak atıyorum bir tane buraya koyup bunu aşağı çekip buraları sıfırlayıp şurayı şişirebilirsiniz falan. Hani size kalmış. Bu eğriyle oynamak lazım ama ben de şuradaki şişkinliği seviyorum. 5, 55 ve 0.80. Şu en sağda Q dediği şey de aslında o şeyi curvature eğilme modeli. Bunu dimdik yaparsınız ya da şöyle birazcık daha geçişli yaparsınız. 0.8 iyi. Yani bu aradaki şeyleri de kaçırmayalım basları. Burada bir noktacık var ama sıfırda zaten. Bunu hiç kafamızı karıştırmasın diye silebilirim de. Üçüncüsü eksi 2.5 350 Hz için eksi 2.5 0.707. 0.7 de olabilir, çok fark etmez. Buradaki amaç low midler bass'tan middle orta frekanslara doğru geçerken çamurlu bir bölge vardır. Özellikle rock tonlarda falan bu çok şey yapar. Böyle vıcır 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 ses getirir alttan. 2.5'la burayı öldürüyoruz. Çok dramatik indirme kaldırmalar burayı aşırı etkiler. O yüzden ben terzi usulü böyle uğraşmışım. Fena değil. Dediğim gibi bright temiz ton ama bası fazla bright tonu sevdiğim için. Yine burada 0.500 707'm var. Default gelmiş. Yine 0.1 707'm var. Aynı şekilde 0.2 707'm var. Durdur bakarsınız isterseniz. Şuralar kritik. Buralar artık şura özellikle davulların patlatıldığı yer upper mid'den high'a doğru. Yani orta frekansların yükseğinden iyice yüksek frekanslara doğru. Yüksekten kastımız tizleşiyor. Bass'tan tizleşmeye doğru giden şey şöyle bir seri. Tam upper mid'den high'a doğru 5 kHz'e 5000 Hz'e yani 3 desibellik bir gain verip 0.707 yine eğimli, o default eğimi kendisinin bozmadan vermişim. Sonra vokalleri birazcık daha ve zilleri aslında daha ziyade zilleri şişirmek için 11 kHz'e bura iyice artık ziller, tizler şişiyor, böyle tertemiz o parlak duyuyoruz sesleri. 5-11-707'm var. Bir de 0 yine. Burada çok tizleri ve çok bassları normalde iyice çekip öldürürüz ama bunu kendi SteelSeries otomatik yapıyor ve hani o yüzden hiç size onları anlatıp kafanızı karıştırmayacağım. Bu ayarı yaptıktan sonra birazcık aşağıdan 2.4 şöyle buradan 2.4'e çekmişim. 2.5 olsun fark etmez. Ama buradaki şey etkilemiyor. Bu ayrıca çalışan mekanizma. Tizi 2, bası da 2.5 artırmışım. Demek ki bana yetmemiş bu yaptığım ayar. Buradan da ayarlayıp bozmak yerine bas şuradakilerin tamamını dengeli artırır. Tiz buradakilerin tamamını dengeli artırır. Birazcık oraları şişirmişim. Olmasa da olur. Olursa daha iyi olur. Şimdi bu şu taraf birebir sonar açıkken sonarda yapabileceğiniz ayar. Ben okeyim buna. Siz kaydedin, oynayın, kaydedin, oynayın, kaydedin, oynayın. Geçe aralarında bakın. Birazcık çok dramatik oynamayın. Minim oynayın. Tavsiyem. Bence fena değil. Bence bir deneyin. Müzik için fazlasıyla ideal olduğunu düşünüyorum. Şimdi aynısını bu sonar için, şöyle şunu tekrar getireyim. Sonar içindi. Bunun aynısını Engine'da şuraya bastığımız zaman bu pencere açılır. Hatta şöyle göstereyim. İşte nedir? Sonarda ayarladım. Sonarda ayarladığım şey bütün kulaklıklarım için uygulanabilir durumda. Kulaklıkların kendi motoruyla çalışan equalizer'ı bypass ediyor. Yazılımla equalizer yapıyorsunuz. Birazcık yayıncılar için. Bunu kullanmıyorsanız, sonarı kullanmıyorsanız hiç sonarı düşünmeyelim. Sonar yok. Az önceki yaptığımız ayarlar tamamen bir hayal ürünüydü gibi düşünelim. Tamam mı? Tıkladık Gamebox'a. Nova varsa Nova'ya tıkladınız. Şöyle Bluetooth ayarlarına geçelim. Şimdi Bluetooth'tan çalışıyor artık. Şu anda telefonumdan kontrol ediyor vaziyetteyim. Aynı ayarı ben yapmışım ama bunu flat'e alalım. Bunu tekrar beraber yapalım. Hatta şöyle yapayım. Flat'e çekeyim direkt. Flat'ten tık 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 ayarlayalım. Tamam beraber. Kaç tane? 3, 6, hatta sayısı da 1 olsun. 3, 6, 10 mu var? Şunu bir tanesini silelim. Tamam 9 olsun. Şuraya da açayım. Aynı ayarları kopyala yapıştır yapacağımız için kopya çekeceğiz biraz. Bu arada burada 2.4
Bluetooth hiç fark etmez. 2.4'üm sonara bağlı olduğu için oradan anlatmayacağım. Bluetooth'tan anlatıyor olacağım size. Ne yaptık abi? 5.55.08 değil mi? Tıklıyorum. Renklerine takılmayın. Hani aynı sırada dizebiliriz. Kafa karışmasın, aynı sırada. Morumuz var. Morumuz yokmuş. Neyimiz yok abi? Şuradaki butonumuz yok. Bunu en sağa atayım. Tamam mı? Mor gibi düşünelim şunun bir tanesi. Şu iyice lila veya neyse renklerle aram çok iyi değildir. Abi ne dedik buna? 5, 55, 5, 55, 0.8 miydi? Bakarız şimdi tek. Bakalım. Aynen öyle. Şimdi burada 2.5 verdiğim için şunları da ayarlayalım. Şu bastan sol tarafı. Sonra birazcık 2.5'i verecek şekilde şişirelim tamam beraber. Şimdi şunu 2.5 şişireceğim için bakalım nasıl bir oynama yapıyor. Bak. Direkt aslında şu yuvarlağın sağından beri vuruyor. Çünkü bütün basları şişirecek orası. 2.5. Ben şunu yani artı peak noktası nereye geldi? 6'nın biraz üzerine falan geldi. Tamam mı? Otomatikman aslında şöyle yapsam, öyle değil tabii, bunu yanlışlıkla ekledim. Şunu 5 değil de 6.5 yapsam, hatta 6.5'un biraz üzerine 7 diyelim. Bunu da 65'e çeksem. Nerede bu? 65 civarında çünkü. Aynen. Hatta 62 falan. Neredeyse birebir istediğim şeyi yakaladım tam şurayla. Neredeyse. Bu biraz daha dağınık sadece. Bunu 0.8 değil de hiç kafanızı karıştırmayalım. 0.7 hatta 0.65. Şimdi soldaki ayarım sonar içindi. Ve şuradaki 2.5'im 2'm falan vardı. Burayı artık tamamen engine'a göre beraber tekrar dizayn ediyoruz. Benzeri bir şey yakalamaya çalışıyoruz. Turuncum 2.5, eksi 2.5 350'de şu turuncum. Eksi 2.5'da kaçtaymış? 350'de 0.707 ile geliyormuş. 350'de 0.707. Buraya bir şey yapmayacağım. Bu zaten voice dediği yer birazcık şu mid tarafı etkiliyor. O yüzden hatta şöyle göstereyim. Burada bir oynama yapmayacağım. Tamam, burası sıfırda duruyor. Şunlarım kaçtaymış? Bunları kaldırırsam ne oluyor? Aslında çok da etkilemiyor bizi. 3, 5, 707. Tamam mı? Şu 3 desibel vermişiz. 5 kHz olduğu için 5000 demek. 5000 yazarsam bu geliyor. 0.707. Ama 2 desibelde kendim bastığım için aslında buna artı 2 vereceğiz. Yani şöyle, bunu 3 değil 5 gibi düşüneceğiz. Bir sonrakisi kaçmış? 11 kHz'de 5 desibel. 7 gibi düşünelim. Artı 2 verdiğimiz için 7'de 11.000 yapacağız şunu. Ve şunu 0.7. Çok benzeri bir şekil geldi. Yani çok birebir aynı olmasına gerek yok. İlla aynı görüntüyü elde etmek istiyorsak belki biraz yemez, 0.6 gibi. Tamam, 7, 11, 0.6. Şu anda şuraya çok yakın bir equalizer yaptık. Kulak fark etmez bu aradaki farkı. Bunu yaptık değil mi? Ben bunu bir rename edeyim. Flat'tan yapacağım. Mesela Flat Edit diyor. Flat'in editlenmiş hali. Ben bunu Alper Müzik diye, Alper Kayıt Müzik diye bir kaydedeyim. Artık benim equalizer presetlerim de var. Şimdi kameraya göstereceğim. Kusura bakmayın, dediğim gibi biraz teknik yetersizliklerle çekiyorum. Ama maksat şeyi anlamak. Aradaki olayı anlamak. Şimdi bağlandı telefona. Hiçbir şey yapmadım. Buradan ayarladım ekrandan ve telefona gelen şey. Hoppa. Görünecek mi bilmiyorum. Alper Kayıt Müzik diye otomatikman telefonuma düştü. Söylemeye çalıştığım şey şu. Burada yaptığınız ayar Companion app'e otomatik geliyor. Tamam. Hani Companion app'e otomatik düştü. Ve artık telefonumda Bluetooth ayarlarında bu var. Bu ayarı 2.4'ü sonarlı kullanmıyor olsaydık. Şu an sonarı iptal edeceğim. Tamam, sonar kullanmıyorum diyeceğim. Kapattım sonarı. Şimdi flatle başlayalım. Tamam, yine flatle dinleyip şeye geçelim. Esas sesimize geçelim. Tamamen sonarı kapattık. Tamamen Gamebots'ın yaptığımız 2.4 ayarı üzerinden. Bunu Bluetooth'ta da telefondan da dinliyor olsak şuradan equalizer'ı seçtim mi hiçbir fark yok. Companion app'i de gördünüz zaten. Haydi basalım. Davul girince biraz dinleyip yine 2-3-1 der şeye geçelim. Her şey suskun bir rüyaydı. 3, 2, 1. Elveda dedim sessizce, sen dönüp giderken saçlarım rüzgarda dans ediyordu, sen gittin. Şimdi burada Bir resim kaldı ben. dinlerken konuşalım. Kişisel zevklere bağlı olarak belki şu tizleri 5'e 7 yapmıştık ya, 3'e 5, şunu 3, şuna 5'e çekmek de iyi olabilir. Ben böyle seviyorum. Hoşuma gidiyor zilleri falan net duymak. Biraz tizler fazla çıslıyor ise sizin için 3'te 5 yapın, dinleyin abi. Ben yerinizde olsam şurayla oynamam, net söyleyeyim, şu kısımla.
Şununla ve şunlarla birazcık oynayın. Özellikle upper mid tarafıyla belki. Ama milimetrik oynayın ve bir bakın ne oluyor diye. Dediğim gibi kaydedin, oynayın kaydedin, oynayın kaydedin, oynayın kaydedin. Sonra aralarına geçiş yapa yapa dinleyin. Ama şu bence müzikle de uğraşan biri olarak benim için sweet spot. Chef's Kiss diye bir şey var, şu Mamma Mia mevzusu. Tam o ayar bir sese denk geliyor. 2.4'te Bluetooth'ta Alper Kayıt Müzik diye bizimkisi. Flat. Bizimkisi. Davula dikkat. Elveda dedim sessiz.